Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu birlikte konuşacağız. 2026 senenin belki de sosyal yardım politikaları açısından en büyük haberlerden biri. Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan yeni destek sistemi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemine dair önemli detaylar netleşti. Ve bugün bu sisteme dair internetten bulduğum bütün bilgilerle siz değerli abonelerimi bilgilendireceğim. Değerli izleyiciler, lütfen sonuna kadar izleyin. Nereden müracaat etmeniz lazım? Hangi formülü doldurmanız lazım? Neler lazım? Bütün bilgileri size sesli olarak ve ekrana vererek değerli izleyiciler göstereceğim. Yani bütün bilgileri alacaksınız. Nereden nasıl başvuracağınız. GETAT nedir? Arkadaşlar, şu anda Türkiye'de devlet tarafından yeni bir sosyal destek modeli açıklanıyor. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. GETAT, yani yazılışı G-E-T-A-D, GETAT. Birçok sosyal yardım programı var biliyorsunuz. Ama bu biraz daha farklı. Çünkü bu sistem dar gelirli ailelerin gelirlerini direkte tamamlamayı amaçlıyor. Sistemin adı vatandaşlık maaşı olarak da halk arasında zikrediliyor. Neden? Çünkü devlet doğrudan ailelerin gelirini, yani maaşını tamamlamayı hedefliyor. Yani asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalan ailelere devlet arayı kapatacak şekilde destek verecek. Peki kimler yararlanacak? Peki bu destekten kimler yararlanıyor, faydalanıyor? Geliri belirlenen eşik değerin altında olan hane halkları. Yani şu senaryoyu düşünün. Ailenizin gelir toplamı o ay için çok düşükse, asgari ücretin veya kabul edilen gelirin altında kalıyorsa devlet aradaki farkı tamamlayacak. Bu sistem bir nevi gelir eşitsizliğini azaltmaya dönük bir adım olarak görülüyor. Hangi yardımlar peki yapılacak? GETAT'ın en önemli başlıklarına bakalım. 1. Kira desteği. Özellikle büyük şehirlerde kiralar çok yüksek. Bu sistem kira desteği vererek ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 2. Gıda yardımı. Temel ihtiyaçların karşılanması için gıda yardımı yapılacak. Bugün pek çok aile bilir, aylar bazen yetmiyor. Bu sistemle bu sorunlara çözüm aranacak. Isınma desteği. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz kış aylarını, özellikle kış aylarında ısınma giderleri ciddi şekilde artıyor. Bu sistem ısınma yardımı ile hane bütçesini rahatlatacak. Yani öyle tek bir kalem değil. Bir aile sistemin içinde birden fazla destek kalemiyle desteklenecek. Ne zaman uygulanacak? Peki ne zaman başlayacak bu diye soruyorsunuz tabii. 2026 senesinde pilot uygulamalar başlayacak. Değerli izleyiciler, size vereceğim, bakın bilgileri vereceğim, nereden başvurabilirsiniz. 2020 senesinde ise sistemin tüm Türkiye'de uygulanması hedefleniyor. 2026'da tabii değerli izleyiciler lütfen başvurun. Yani şu an daha net bir takvim yok ama 2026 sonu veya 2027 başında bu sistemin geniş bir şekilde hayata geçmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki eğer bir başvuru süreci olacaksa bu süreç yavaş yavaş devreye alınacak. Şimdi belki diyeceksiniz, ya sen bunları nereden buldun? Değerli izleyiciler, 35 haber sitesinden çalışıyorum ve bütün haber sitelerinden aldığım bilgileri toplayıp bir paket yapıp size sunuyorum. Peki amacı ne bu GETAT'ın? Bu sistemin temel hedefi gelir eşitsizliğini azaltmak, sosyal yardım politikalarını daha yapılandırılmış hale getirmek, destekleri alan ailelerin cesaretini kırmadan, onları çalışma hayatından uzaklaştırmadan destek sağlamak. Yani sistem sadece yardım eden bir model olmaktan çıkıyor, aynı zamanda sosyal refahı dengeli hale getirmeye çalışan bir model olarak tanımlanıyor. Peki, eleştiri olacak, tartışmalar olacak. Her yeni sistem gibi bunun da tartışmaları var tabii ki. Bazıları bunu çok büyük sosyal politika adımı olarak görüyor. Bazıları ise yardımlar çalışma isteğini azaltabilir mi diye endişe ediyor. Bazıları, bir kısmı da bu desteğin ekonomik sürdürülebilirliğini sorguluyor.
Şunu unutmamak gerek. Böyle bir sistem ekonomiyi doğrudan etkiler. Bütçe planlaması, iş gücü etkisi, enflasyon baskısı gibi konular mutlaka gündemde tutulacak değerli izleyiciler. Şimdi size söz verdiğim gibi başvuru nereye yapıyorsunuz? Bakın, başvuru yapmanın doğru ve garanti yolu E-Devlet ana sayfasına gir. Şimdi isterseniz burada durdurabilirsiniz. Resmini çekin, elden yazın, tekrar bakın. https www.türkiye buradan giriyorsunuz. Arama kısmına şunu yaz. Sosyal yardım başvurusu. Değerli izleyiciler bakın. Teker teker yazıyor. Bu arama sonucunda aşağıdaki çıkarlar yapılabilir. Eğer arama çıkmazsa, bazı cihazlarda çıkmayabilir. Bu durumda şu yolu izle. E-Devlet, Kurumlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri, burada mutlaka sosyal yardım başvuru hizmeti görünmesi gerekiyor değerli izleyiciler. Lütfen rica edeceğim, tekrar söylüyorum, buradan fotoğrafını çekebilirsiniz, elden yazabilirsiniz. Bu sayfada henüz ulaşamıyorsanız haftaya deneyin, gelecek aya deneyin. Pilot bu. Bu sene başlayacak. Biraz evvel duyduğunuz gibi sene sonuna kadar başlamak istiyorlar ve gelecek seneden sonra devamlı bu sistem çalışması isteniyor. Bakın isteniyor. Onun için sayfalar çıkmazsa lütfen devamlı tekrar deneyin. Şimdi sevgili dostlarım, GETAT yani Vatandaşlık Maaşı Destek Sistemi. Türkiye'de yeni bir dönemin habercisi olabilir. Kira, gıda, ısınma gibi en temel kalemlerde devlet doğrudan destek sağlayacak. Bu birçok aile için gerçekten umut verici olabilir. Ama işin bir tartışma tarafı var elbette. Bu destekler istihdamı, ekonomik dengeleri nasıl etkileyecek? Bunlar da önümüzdeki günlerde daha da çok konuşulacak. Bu bir pilot değerli izleyiciler. Benimle bu videoyu izlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum değerli izleyiciler, arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa lütfen videoyu paylaşın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız, ailemize katılırsanız tabii ki beni sevindirirsiniz, gururlandırırsınız. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. GETAT sizin için ne ifade ediyor? Ben merak ediyorum. Yalnız rica edeceğim, her seferki gibi kimse kimsenin kalbini kırmasın. Rica edeceğim. Şimdi değerli izleyiciler, gelecek videoda görüşme dileğiyle hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.